Bali Adası'ndan herkese selamlar. Bu videoda çok önemli konuları ele alacağız. Son dönemde birçok Türk Bali'ye ilgi duyuyor ve buraya yatırım için geliyor. Özellikle Türk diyorum çünkü Türkiye'den demiyorum. Amerika'dan gelen var, Avustralya'dan gelen var, Türkiye'den gelen var, Almanya'dan gelen var. Yani dünyanın her yerinden Türkler Bali'ye şu anda inanılmaz bir ilgi duyuyor yatırım için. Bu gerek arsa, villa yapma, dükkan açma, restoran, bar gibi alanlarda ciddi anlamda yatırım için gelen Türkler var, araştırma yapan Türkler var. Burada yok artık diyeceğiniz olaylar yine olmaya başladı. Ben sizi uyarmak istiyorum. Ciddi anlamda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Hemen başlayalım. İlk olarak geçenlerde bakın bir Türk misafir buraya geldi. Bana ulaştılar. Hemen şunu da söylemek isterim. Bakın bana ulaştığında biraz böyle nasıl çekingenlik vardı. Yani şöyle başkasından bir şirket kurulumu yapmış. İşte ya biz hani sana ulaşamadık da işte o yüzden şuradan açtık da falan gibi böyle. Hiç böyle şeylere gerek yok. İlla benden şirket açacaksınız, benden oturum alacaksınız, benden destek alacaksınız diye bir şey yok. İstediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Eğer bana ulaştığınızda böyle bir çekingenlik olmasın. Yani bunu da baştan söylemiş olayım. Çünkü benim kendi bir kitlem var zaten. Beni seven ve gerçekten samimi bulan, güvenilir bulan bir kitle var. Bana ulaşıyorlar. Serkan Bey işte biz seninle çalışmak istiyoruz. Seni samimi bulduk işte gibi. Yani istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Böyle bir çekingenlik olmasın. Bunu da hemen videonun başında söyleyeyim. Şimdi hemen konulara geçmeden kısa bir hatırlatma. Eğer videoyu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. İnanın bu bilgileri parayla vermezler size. Elimden geldiği kadar size bilgi dolu videolar yapmaya çalışıyorum. Bu desteği de sizden bekliyorum. Bunlar ücretsiz. Beğeni yapmak, yorum yapmak bunlar ücretsiz. Ne oluyor? Daha fazla kişilere öneriliyor. Bu desteği de sizden bekliyorum ve hemen devam ediyorum. Öncelikle bu son dönemde dediğim o Türk arkadaş bize ulaştı. Ve kendisi bir arsa alıyor ve o arsaya bir tane villa yapılacak. Şimdi adama demişler ki burası efendim yeşil son, sarı son, işte burada villa yapabilirsin, işletme yapabilirsin gibi bilgiler vermiş. Bana ulaştılar. Dedi ki böyle böyle dediler Serkan. Gerçekten bu zona biz ev yapabilir miyiz? Ve senden de hani bunun onayını alıp ya senin de fikrini alıp biz pazartesi günü notere gidiyoruz. Bu çok önemli bizim için. Yani gerçekten derler ya bir yaşıma daha girdim. Dedim ki şaka mı yapıyorsun yoksa gerçekten mi bunu soruyorsun dedim. Ya dedi bunun şakası mı olur? Tabii gerçek soruyorum. Hani niye böyle konuştun? Ya böyle bir şey olamaz. Bakın şu sarı son, yeşil son, yok hangi izin bunları bırakın. Bak bunlar boş işler. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl boş işler? Bunlar çok önemli değil mi? Hangi arsaya ne yapılabilir? Bunun yetkisi demek. Yani sen buna nasıl boş ver dersin? Çünkü şu sebepten dolayı. Benim dememle olmaz. Ben desem ki size evet dedim ki adama. Peki ben sana desem evet oraya zarı son yani yapılabilir bir sıkıntı yok desem gidip gerçekten imza atacağım mı pazartesi? Evet dedi biz zaten dedi, adamlarla anlaştık pazartesi günü gideceğiz. Ya böyle bir şey olamaz. Bakın bir arsa bulduğunuz zaman veya herhangi bir dükkan buldunuz. Bu illa arsa değil. Dükkan, arsa, villa buldunuz veya bir dükkan. Mesela nerede yer? Sanur'dan mı buldunuz? Sanur'daki notere gidiyorsunuz. İlk önce bu işlemleri yapmadan, adamla anlaşmadan. Çünkü adamın size hangi renk derse desin bunun hiçbir önemi yok. Doğruyu söylediğini nereden biliyoruz? Bunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz. Bir akıl tutulması oluyor burada. Bu neden oluyor bilmiyorum. Ama bakın şimdi diyelim ki siz hangi bölgede? Sanur bölgesinde buldunuz arsayı. Oradaki yetkili makama gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki bana dediler ki burası yeşil son burada şunu yapabilirim. Bu doğru mu? Onlar size orada birinci ağızdan, yetkili ağızdan sana evet burada bu gerçek zon, bu rengi bu ve şu izinler var bunları yapabilirsin zaten diyecek. Sen bunu sormadan nasıl gidip notere imza atarsın? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Adam daha sonra bana ne dedi biliyor musun? Ya dedi heyecandan mı şeyden mi bizde akıl tutulması olmuş dedi. Yani bunu yapmayın. Bakın bırakın şu renk sonları. Mesela diyelim ki bir yer buldunuz. İlk yapacağınız yer hangi bölgedeyse oradaki resmi kuruma gidiyorsunuz. Tamam oranın şöyle bir şey de var. Renklerden daha önemli konular var. Neler bunlar? Mesela adam sana orayı işte 20 yıllığına kiralıyor, 30 yıllığına kiralıyor veya orayı alıyor. Ama gerçekten oranın tek sahibi o mu? Başka bir miras hakkı olan biri var mı?
Bunlar da çok önemli. Onların hepsini zaten o kurumda size söylüyorlar. Bunu yapmadan yani adam, siz bir arsa baktınız veya bir yer baktınız. Adam size hangi renk derse desin veya hangi yetkiler var derse desin, sizin yapacağınız tek şey oranın tapusunun bir fotokopisini istemek. O fotokopiyi alıp notere ve yetkili kurumlara gidip orayı sorup araştırma. Onlar da sana birinci ağızdan zaten, yani burada yanlış bir şey yapamazsın. Tek yanlış bir şey yapabilirsin, o da bu kurumlara gitmeden direkt notere gidip adama imzayı atıp parayı vermen. En büyük hata bu. Böyle gidiyor adam. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani böyle bir şey olamaz. Benden söylemesi, dediğim üzere kafanızı bunlara yormayın. Çünkü onu yapan kurumlar zaten var. Siz gidip onu oradan öğreneceksiniz. Siz başka konulara, şimdi birazdan bu konulara geçeceğiz. Bu konulara yönelin. Bu değil. Adam sana sarı son dedi. Gittin, güvendin, attın imzayı. Öyle bir şey olabilir mi abi? Gidecek. Türkiye'de siz bir arsa alıyorsunuz. Tamam mı? Siz gidip orada yetkili kurumlara demiyor musunuz? Arkadaş, buranın vergi borcu var mı? Bir sıkıntısı var mı? Belası var mı? Yetkisi var mı? Soruyorsunuz değil mi? Evet. Devlet kurumu diyor ki evet, bunda bir sıkıntı yok diyor. Borcu, harcı yok, belası yok. O zaman gidip alıyorsun. Burada da aynı. Yani böyle niye bir akıl tutulması yaşadınız veya yaşıyorsunuz bilmiyorum. Bu son dönemde bana bir sürü kişi yazıyor. Serkan Bey, işte biz şu hangi zonda bakmamız lazım? Ya sen ne yapacaksın onları ya? Sen git bak, beğen, adama sor, hangi renk bu kardeşim, bu hangi yetkileri var bu? Al oranın tapusunun fotokopisini, resmini çek telefona. Git yetkili kurumlara sor. Onlar sana söylesin. Serkan'ın demesiyle olur mu? Onların demesiyle satıcı sana her şeyi söyler. Satıcı sana her şeyi söyler satmak için. Anladın mı? Yani bu olmaz. Bu konuyu geçiyoruz. Şimdi ikinci mesele, burada son dönemde yine bu Bali'de birçok yerler yıkılıyor. Efendim işte deport oluyor. Bu yalan. Bak, böyle bir yalan yine şu devam ediyor. Türkler daha fazla Bali'ye gelmesin korkusu devam ediyor. Evet, devam ediyor. Beni ilk baştan beri takip edenler çok iyi bilir ki ben ne demek istiyorum. Bu korku devam ediyor. Kimin tarafından devam ediyor? Yine Türkler tarafından. Adam geliyor buraya, dükkanını açıyor, keyfine bakıyor, işleri güzel gidiyor, işlerini büyütüyor. Ama gelecek kişileri gözünü korkutmaya yönelik yorumlar yapıyor. Ne gibi? İşte burada devlet bazı yerleri yıkıyormuş, işte deport ediliyormuş. Bu tamamen yalan. Bu tamamen yalan. Deport edilen bir Türk, evet, oldu daha önce. Sebeplerini sorun arkadaş. Working status yok, ne derler? Çalışma izni yok. Çalışırken yakalanmış, deport edilmiş. Gayet normal. Veya şirket açmadan bir yer açmış, oradan işletirken yakalanmış, deport etmiş veya dükkan kapatılmış. Gayet normal. Ama şu anda sanki böyle bir şey, burada bir cadı avı varmış gibi böyle bir durum veya bir pozisyon yok. Bu yalan. Yani varsa buyurun ispatlayın, ben özür dileyeceğim. Video çekip özür dileyeceğim. Böyle bir şey yok abi. Evrakların tamsa, burada working kitasın varsa ve ne bileyim burada diğer vergilerini veriyorsan, diğer işlemleri yapıyorsan, senin neden deport etsin? Böyle birini deport ettiyseler ulaşın bana ispatlayın bunu. Çıkıp özür dileyeceğim ve gereken her şeyi de söyleyeceğim ya. Evrakları tam, şirketi tam, working kitası tam, her şey tam. Buna rağmen birisi deport edildiyse bana ispatlayın, ben çıkıp özür dileyeceğim. Böyle bir şey asla yok. Koskoca şey diyorlar bu son dönemde, çünkü çok popüler bir yerdi. Ubud'da koskoca Rusların milyon dolarlık yatırımını kapatmışlar. Evet, doğru, kapattılar. Ama kaçak yapılar yapılmış içeriye arkadaş. Devlet, ya Türkiye'de bir yabancı gelse, bir yatırım yapsa, kaçak yapılar yapsa, devlet bunu ortaya çıkarsa, devlet orayı mühürler mi? Kapatır mı, kapatmaz mı? Ya tabii ki kapatacak. Adamlar kaçak yapılar yapmış, ispatlı. Şimdi burayı kapatmaları tabii ki normal. Ama durup dururken bir yere gidip sanki devlet bir yere çöküyormuş gibi böyle bir hava yaratmanın bir anlamı yok. Bakın, yanlış anlamayın, Bali'yi övdüğümden veya herhangi bir şeyden değil. Ama doğruları da söylemek gerekiyor arkadaş, böyle bir şey yok ki. Kimi durup dururken burada deport ediyorlar? Kimin mekanına çökmüş devlet burada? Varsa hadi o zaman şey yapın, koyun ortaya da bakalım. Biz de sesimizi çıkaralım eğer öyle bir şey varsa. Yok. Öyle bir şey yok. Evet, saçma sapan renklere takılacağınıza, tamam mı, buna takılın. Şimdi buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada dolar üzerinden yapılan alışverişin ciddi anlamda cezası var. Ciddi anlamda. Dolar üzerinden pazarlık yapmayın. Bak mesela notere gittiniz orada.
konuşuyorsunuz işte 50 bin dolar vereceğim dolar ve noterde konuşuyorsunuz tam yetkililerin olduğu yerde. Bunu duyduklarında rapor aldıkları takdirde bunlar dolar üzerinden alışveriş yapıyor dedikleri an çok ciddi rakamlar 5 bin 10 bin dolar cezalar ödersin. Diyor ki Endonezya hükümeti buradaki yapacağınız bir sakız bile alıp birbirinizden alışveriş yaparsanız rupiah yani Endonezya rupiyası üzerinden olacak diyor. Dolarla burada ticaret yapmak, herhangi bir şey satmak yasak. Her şey rupi üzerinden. Özellikle de notere gittiğinizde veya devlet kurumlarına gittiğinizde hep rupi olarak, bak buna çok dikkatli olun, rupi olarak konuşun. Dolar demeyin. Orada bir tanesi çıkar gel der buraya otur. Sen dolar üzerine evet sen de bilmiyorsundur bu konuyu. Cezayı yazar geçerler. Bak dikkatli olun. Rupiah. Doları kafanızdan çıkarıyorsunuz. Ha dolar şöyle kaç dolara denk gelmiş o sende kalsın, kafanda kalsın, hesabında kalsın ama rupiah konuş. Bunlara dikkat edin ya. Bunları size kimse anlatmıyor. Ben size yani şimdi evet gelelim 4. Bakın inşaat halinde yer alma. Şimdi bu son dönemde inanılmaz inşaatlar var. Gerek villalar, gerek bungalov yerler, gerek böyle yerler inşaat halinde işte daha uygun diye almayın. Neden? Şimdi burada geçenlerde bir tane Türk misafir bir villa aldı. Şimdi bu villada şöyle bu şey ne derler inşaat halinde ama havuzunda sıkıntı çıktı. Şimdi sen de ödemeyi yaptığın için tamam mı? Bugün geleceğiz, yarın geleceğiz. Gelmiyorlar, yapmıyorlar. Elinde patlıyor kalıyor. Uğraşıyorsun. Ekstra 3 bin, 5 bin, 10 bin dolar efendim sana masraf çıkıyor. Bence inşaat halinde bir yer almayın. İnşaat eğer çok beğendiğiniz fiyatla güzel. Belli bir kapora verin. İnşaat bittiği takdirde kontrolümü yapıp ondan sonra ödememi yaparım deyin. İnşaat bitsin. Kontrolü yapın. Havuz düzgün çalışıyor mu? Motorunda bir sıkıntı var mı? Havuzda kaçak var mı? Evde herhangi bir sıkıntı var mı? Eğer yoksa o zaman ödemeyi yapıp devralırız. Bu benden tavsiye. Örnekler var. Sıkıntılar çıkıyor bu konuda. Lütfen inşaat halinde bir yere almayın. İnşaat bitsin kontrollerinizi yapın. 5. Avukat. Şimdi burada bu konularda işte madem bu hangi zon öğrenelim veya efendim bizim bu vergiler var mesela 3 aydan 3 aya devlete bildiri şirketin için vergi ödüyorsun bildiri yapman gerekiyor. Bunlar için mesela avukat çok popüler olmuş bu son. Avukat tutalım o zaman. Avukata bir sürü paralar veriyorsunuz 1000-2000 dolar para veriyorsunuz. Hiçbir faydası yok size. Neden? Şimdi arkadaş bak avukata verdin. Avukat oranın gerçekten hangi zon olduğunu, hangi renk olduğunu, hangi yetkilere sahip olduğunu aynı şekilde ben size söylüyorum işte böyle yapıyor. Gidiyor oraya evrağı gösteriyor onlar ona söylüyor o da size söylüyor. Bunu sen yapabilirsin avukat tutmana gerek yok. Avukatın burada sana kattığı hiçbir şey yok. Ha istersen tut. Param çok benim kardeşim benim için sıkıntı yok dersen tut bir şey demiyorum. Ama size bir katkısı yok. Onu söyleyeyim size. Hiçbir katkısı yok. Sıfır. Kendiniz gidip yetkili kuruma sorabilirsiniz. Ve aynı zamanda mesela şirketi kimden açtın? X kişiden açtın. Veya şu firmadan açtın şirketini ve oturumunu. Onlar zaten 3 aydan 3 aya devlete bildiri yapıyorlar. Ona ödemeyi yapıyorsun başka hiçbir şey yapmıyorsun. Mesela avukat bile tutsan avukat bir şey yapmıyor ki. Avukat sadece onlara ödemeyi yapıyor o acentaya. Acenta yine yapıyor. Niye avukatı araya sokuyorsun? Acentaya kendini söylesene. Yapıyor zaten acenta bunu. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Avukatın burada hiçbir esprisi yok. Benden söylemesi yani boşu boşuna verilmiş bir para. Bu verdiğim 5 bilgi şimdi bir de bonus bilgilere geçelim size. Noterden yaptığınız bir alışveriş, aldığınız bir mal varlığı, kiraladığınız bir yer %10 vergisi var. Bu %10 vergiyi vermemek için diyor ki bazı mal sahipleri ya vergi veriyoruz oraya %10. Bunu kendi aramızda evrak yapalım. Ben sana burayı 20 yıllığına kiraladığıma dair imzamı atarım. Her şeyi yaparım. Bu da resmi. Hiç gerek yok. Böyle şeye fazla girmeyin. Eğer çok samimi değilseniz efendim hani veya çok iyi bir tanıdığınız değilse girmeyin. Tamam o imzaladığı evrak sahte bir evrak değil. Tamam orijinal bir evrak olabilir. Ama daha sonra çıkacak bir sorunda sana hem devlet hem sana hem ona ceza kesebilir. Siz çünkü bunu noterden yapmamışsınız. %10 vergi kaçırmışsınız bir nevi. Ya anlatabiliyor muyum demek istediğim? O yüzden bence bunu
kesinlikle yapmayın. Böyle teklifler çok geliyor. Bunu alışveriş yaparken de, pazarlık yaparken de bunun da bilincinde olun. Bu %10 vergiyi kim verecek? Genelde alıcı kişiye ödetiyorlar. Ama sen pazarlık yaparken %5 sen ver, %5'i ben vereyim diyebilirsin. Veya sen onu öde diyebilirsin veya ben öderim dersin. Hani o sana kalmış, onu bilmiyorum. Yapacağınız pazarlığa göre. Evet, bu boş işlerle değil de daha dolu işlerle uğraşın dedim ya. Bakın mesela Bali'deki bir başka sorun, şu andaki en büyük sorun personel sıkıntısı. Evet, personel sıkıntısı var. Nedir bu personel sıkıntısı? Bali'deki yerliler yurt dışına çıkıyor çalışmaya. Burada yerli bulmak çok zor oldu. Neden? Şimdi erkekler bu gemilere gidiyor. Amerika'ya büyük gemilerle işte Amerika güzel maaşlar veriyorlar. Onlar oraya gidiyor. Kadınlar da masaj öğrenip, tamam mı, Türkiye, Dubai, işte Arap ülkelerine, efendim böyle gelişmiş ülkelere gidip orada spalarda çalışıyorlar. Onlar da nereden baksa $1000 para alıyor. Burada çalışmıyorlar. Şimdi burada bulduğum personel de şöyle oluyor. Buluyorsun personeli, tam eğitiyorsun, bir şey yapıyor, işi bırakıp gidiyor. Bir daha alıyorsun. Yani burada pek bu konuda Bali'de en büyük sorun şu anda personel sıkıntısı. Bakın, eğer tanıdığınız bir esnaf varsa, Türk, sorun, en büyük sorunun ne senin diye, kesinlikle size personel sıkıntısı diyecek. O yüzden yapacağınız iş ilk etapta daha az personel gereken bir işler yapın. Sonra hani bir çevreniz olur, personelleriniz elinizin altında olur. Ondan sonra büyük bir işe girerseniz daha iyi olur. Ve şu da çok önemli. Aldığınız personeller, şimdi burası biliyorsunuz Hindu dinine mensup insanlar. Şimdi bunlar da mesela gerçekten çok yoğun ibadetleri ve şeyleri var. Ne derler? İbadetleri var. Şimdi bu ibadet yaptıkları günlerde işe gelmiyorlar. Sen ne yaparsan yap, tamam, diyor ki bizim yarın bir şey var. İbadetimiz var, o yüzden şu tapınağa gideceğiz, ben yarın gelemem dedikleri takdirde, mesela siz 4 tane Hindu çalışanınız varsa bunların 4'ü de gelmiyor. İş umurunda değil. Orası yürüdü, yürümedi, böyle bir kafa yapısında değiller. Bu sebepten dolayı eğer personel alırsanız kesinlikle Müslüman alacaksınız. Bir iki tane Hindu alacaksınız. Çünkü bunların dini bir ibadeti olur. O izin kullanır, bu kullanmaz. Bunlar kullanır, onlar kullanmaz. Hiç değilse çark yürür. Bu daha önemli bir konu. Bunlara yoğunlaşın. Personel şu anda ciddi anlamda sıkıntı. Dediğim üzere bunlara dikkat edin. Ve şöyle bir şey var. Büyük işletmeler, güzel işletmeler personel bulduklarında artık şöyle bir şey yapıyor. Sözleşme, kontrat. Evet, diyor ki ben sana, diyor, işte piyasa kaç? $200 mı maaş? Ben sana $250 veriyorum ama bir yıl kontrat yapacağız. Yani benimle çalışacaksın, bırakıp gitmemesi için. Bu tarzda yaparsanız hiç değilse işiniz yürür ve bunu da aynı şekilde noterden ve yetkililerden, tamam mı, imza alarak, evet ben bir yıl kontrat yapıyorum, burada çalışacağım ama onun yerine de $50, $100 fazla vereceksin. Kontrat yapmadan aldığın çok iyi personel de olsa, ne olursa olsun öğretiyorsun, bir zaman sonra bırakıp gidiyorlar. Bunlar, ya ben duymadım bir yerde böyle 1 yıl çalışan, 2 yıl çalışan Endonezya, duymadım. 1-2 ay çalışıyorlar, maaşını alıyor, gidiyor, gelmiyor. Veya patron soğuyor artık. Neden? Çünkü abi sürekli ibadet oluyor, gelmiyorlar. İşte yani artık değiştirmek istiyorsun bu sefer. Ama kontrat olduğu zaman iş daha ciddiye biniyor, benden söylemesi. Şirket kurulumu için Bali'de olmanıza gerek yok. Şirket kurulumu uzaktan yapılabiliyor. Her neredeysen, ister Almanya'da ol, Amerika'da ol, Kanada'da ol, Avustralya'da, Türkiye'de uzaktan şirketini açabiliyorsun. Çünkü şirket kurulumu 2 ile 3 ay sürdüğü için o süreci orada bekliyorsun. Şirket açılmaya yakın geldiğinde burada hiç değilse şirket açılır ve burada yapmak istediğin şeyleri yapabilirsin. Aynı şekilde oturum. Bunu da söyleyeyim. Tabii bilmeyenler için, ilk defa izleyenler illaki vardır. Benim burada tur ve danışmanlık şirketim var. Aynı şekilde Türkiye'de de danışmanlık şirketim var. Fatura kesebiliyoruz. Eğer benden şirket kurulumu istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Bu bıraktığım WhatsApp numarasından Türkçe bilgi alabilirsiniz. Şirket kurulumu, oturum, burada yatırımla ilgili danışmanlıklarımız var. Yardımcı oluyoruz. Bali'ye geldiniz, şirket açtınız veya oturum aldınız ve burada iş faaliyetinde bulunuyorsunuz veya bulunmuyorsunuz. Oturumun size
hangi avantajları var onu biraz söyleyeyim. Çünkü ben de bunu bilmiyordum. Geldiğimde 2 yıl bilmiyordum açıkçası. Mesela bakın oturum varsa, KİTAS dediğimiz olay varsa sizde bankada hesap açabiliyorsun. Motor satın alabiliyorsun. Bir yer uzun vadeli kiralayabiliyorsun. 20 yıl, 30 yıl kiralayabiliyorsun. Ama bu normal bir kiralama değil. Devretme hakkı, miras hakkı hepsi sende oluyor. Bu şekilde diyelim ki bir tapınağa gidiyorsun. İşte veya tapınak değil, şöyle turistik bir yere gidiyorsun. Turistler 10 dolar ödüyor. Yerliler 2 dolar mı ödüyor? Sen KİTAS'ını gösteriyorsun, 2 dolar ödüyorsun, giriyorsun. Yani bildiğin yerli muamelesi görüyorsun. Hasta oldun, devlet hastanesine gittin. Yine KİTAS'ını gösteriyorsun. Yerli kaç para ödüyorsa sen de o parayı ödüyorsun. Bunu bilmediğin takdirde gittiğin zaman normal pasaportunda işlem yaptıkları zaman seni turist olarak gördükleri için o şekilde işlem yapıyorlar. Her şey daha pahalıya geliyor. Yani hiç gerek yok. Bakın eğer oturum varsa elinizde büyük bir avantaj. Bunu gösterin. Gerek hastaneye gittiğinizde gösterin. Gerek gezilecek yerlere gittiğinizde bilet alırken benim oturumum var gösteriyorsun. Hemen senden yerli fiyatı alıyorlar. Bunu da bilgisini size vermiş olayım. Sıkılmamanız için hızlı hızlı sizlere bu bilgileri vermeye çalıştım. Bence gerçekten çok önemli bilgiler. Bunları birçok kaynakta bulamıyorsunuz. Yok yani. Varsa buyurun siz bana yazın. Ben bir dahaki videomda ben anlatayım. Benim de bilmediğim. Ama bunlar çok önemli konular. Nelere dikkat etmeniz gereken konular. Ve bu konulara yoğunlaşırsanız bence daha başarılı olursunuz. Çünkü son dönemde gerçekten çok talep var Bali'de. Şu anda ben Singaraja bölgesindeyim. Benim de yaşadığım bölge. Size kısaca burayı da göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel bir yerdeyiz. Şöyle bir kısaca göstereyim size. Bakar mısınız? Şu doğayı görüyor musun? Bak yukarıda şelale var. Oradan su sesi geliyor mu sizlere bilmiyorum ama aşağıdan bu dereden akan suyun sesi geliyor. Müthiş bir atmosfer. Oksijen bol. Şu güzelliğe bakın. Şöyle biraz göstereyim size. Ben zaten Bali'de bu sebepten dolayı yaşıyorum. Bu doğa için yaşıyorum. Yoksa gidip de merkezde ben de oturabilirim ama oralar çok kalabalık. Yeşillik yok. Ben bunun için Bali'de değilim. O yüzden ben Singaraja bölgesinde yaşıyorum. Bakın burada Singaraja'da turistler de var. Tabii ki merkezdeki gibi çok yoğun değil. Onu da söyleyeyim ama var. Bakın mesela burada bunların hepsi turist. Oturmuşlar. Restoran burası. Aynı zamanda burada da hello. Aynı zamanda burada otel var. Burada hem konaklıyorlar hem de buraları gezme imkanları. Burada şelale var. Aling Aling Şelalesi çok meşhur, çok güzel. Bali'deki en güzel şelalelerden bir tanesi. Aynı zamanda burada o yoğunluk yok. Burayı bilenler genelde gelip burada uzun vadeli tatilini yapıp gidiyorlar. Hiç merkeze uğramadan. Tabi bir de merkezi sevenler var. Saygı duyarım ama dediğim üzere buranın da böyle bir güzelliği var. Söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar ve sevgiler. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım durdum, gel yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel.